ben burada her ön yüzde birer tane keserek gittim. Yani toplamda 25 tane kesme yaptım. Daha sonra da bir 8-10 sıra kadar da düz ördüm. Kol evi uzunluğunu vermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane kestiğimiz yere kadar, yani 5, 4, 3, 2, 1 kestiğimiz yere kadar 22 santim civarında oldu. 21,5 santim, 22 santim civarında kol boyu oldu. Şişimizde de şu anda 26 tane ilmek kaldı. Şu şekilde. Şimdi bu 26 tane ilmeği 3'e bölerek keseceğiz omuzlarımızı. Önce 8 tane omuz tarafından, yani şu kol tarafından başlıyoruz. Önce 8 ilmek kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Burada tam burma sırasındayım ama artık tabii örnek yapmıyorum. Bu kısım artık birkaç sıra daha düz gidecek. Şimdi kalan ilmekleri örüyorum. Şimdi şurada 2 ilmeğimiz kaldığı zaman ters yönde de 1 ilmek kesiyoruz. Tekrar ön yüze geliyoruz. Tekrar 8 ilmek keseceğiz. Sekiz ilmek daha kestim. Kalan ilmeğimi örüyorum. Tekrar arka tarafından omuz tarafına doğru, yani yaka tarafındayız. Tersini örüyorum. Şimdi şurada son 2 ilmeğimizi yine şöyle tersten keselim. Birlikte alıyorum. Ve şişimde 8 ilmek kaldı. Buradaki 8 ilmeğin de hepsini kesiyorum. Ve omuz kısmımız da bitmiş oluyor. Bu ilmeği de bir kere içinde örüyorum. Omuz kesmemiz de bitti. Şimdi süveterimizin bir tarafı bitti, diğer tarafına başlayacağız.
Şimdi şurada ipimi de biraz paylı kestim ki şurayı dikmesine kullanacağım. Daha sonra şu arka tarafa ipi bağladım. Şimdi buradan kesmeye başlayacağız. Sol ön parça, yani şişimizdeki sol ön parçayı kesmeye başlayacağız. Yine 2 tane ilmeğimiz sabit gidecek. Onun yanındaki 2 ilmeği keseceğiz. Ve sıranın sonuna geldiğimizde de burada kol tarafının kesmesine başlayacağız. Dediğim gibi ipi şöyle arkaya sabitledim. 2 tane ilmek örüyorum. Bu tarafın kesmesinde, yani şöyle sola doğru kesme yapacağız. O yüzden şuradaki ilmeği düzeltiyorum. İlk kesmemizi yapıyoruz. Daha sonra diğer başa kadar örgümüze devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar örgümüzü tamamladık. Şimdi arka yüze gelince bu tarafın kesmesi de ters yönde olacak. Yine 5 ilmek, ikisini bir alıyorum. 1 takıyorum. İkisini bir alıyorum. 2 3 4 ve 5 ilmek kestim. Devam ediyorum. Evet, burası ters yönümüz. Tekrar ön yüze geldik. Baştan 2 ilmek örüyorum. 1 2 üçüncü ilmeğimi şöyle düzeltip ikisini birlikte alıyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar ördük. Arka yüzdeyiz. Şimdi 4 ilmek keseceğiz. İkisini birlikte aldım. 1 2 3 4. Bu tarafı anlaşıldı herhalde arkadaşlar. Yani bu tarafın kol kesmesini arka taraftan yapıyoruz. 5 kestik, 4 kestik. 3, 2, 1 olarak keseceğiz. Daha sonra bu kısım dümdüz devam edecek. Şimdi ön tarafta bir kere daha V yakayı kesmeyi göstereyim. Daha sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi tekrar ön yüze geldik. Şurada bir kesme daha yapalım. İlk ilmeği de örüyorum. 1 2 ilmek ördüm. 3 ve 4. ilmeği keseceğiz ama bu yönde şu ilmeğimizi düzeltelim. Ve ikisini birlikte aldım. Bir tane daha kesme yaptım ve devam ediyorum. Şimdi şurada bir göstereyim. Şimdi aynı bu taraftaki gibi 25 tane de, yani her ön yüzde 25 ilmek buraya keserek devam edeceğiz. Daha sonra omuz kenar, kol kenarındaki,
Yani kol evindeki santimimiz olana kadar da bir 8-10 sırada hiç kesmeden devam edeceğiz. Yani şişimizde şimdi şuradaki kol altı kesmesi 5 ve 4 kestik. Bu sıraya başlarken arka tarafta 3, bir dahaki sıra 2, bir dahaki sırada 1 keserek kol kesmemiz bitecek. Dediğim gibi ondaki ön taraftaki V yakanın kesimi de şişimizde 26 ilmek kalana kadar kesmemiz devam edecek. Yani 25 tane kesme yapacağız. Daha sonra da bir 8-10 sıra kadar da hiç kesmeden devam edeceğiz ki şu kol uzunluğu, yani kol evindeki uzunluğumuz olsun diye. Bakın benim kesmem şurada bitmiş. Şöyle bir 8-10 sıra kadar da düz devam ettim. Daha sonra da omuz kesmesini yaparak bu tarafı da bitireceğiz. Şimdi bu tarafı da aynı diğer taraf kadar ördüm. Omuz kesmesine geldik. Örgümüzün arka tarafındayız. 8 ilmek keserek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Diğer ilmeklerimizi örerek devam ediyoruz. Şimdi ön yüzde yine örerek omuz tarafına doğru gidiyoruz. Ve son 2 ilmeği şöyle birlikte alıyoruz. Burada bir kesme yaptık. Tekrar geri dönüyoruz. Bir 8 ilmek daha kesiyoruz. İkinci 8 ilmeğimizi keseceğiz. 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi kalan ilmeklerimizi örüyoruz. Tekrar ön yüze geldik. Buradaki ilmeklerimizin hepsini örüyoruz kestiğimiz yöne, yani omuz tarafına doğru. Bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi birlikte alarak burada bir kesme yapıyoruz. Ve son kalan artık 8 ilmeğimizin hepsini birden keserek omuz kesmemiz bitmiş oluyor. Şuradaki ilmeği de bir kere içinde örüyorum.
yine omuzu dikecek kadar şöyle payımızı verip ipi kesiyorum. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ön parçamız bitti. Ön parça bittikten sonra ben arkayı da hazırladım. Bakın şu şekilde. Yine şu eni 45 pardon, kol altına kadar 45 santim olana kadar düz örgü yaptım. Yani arka parçada model uygulamadım. Yine 5 4 3 2 1 olarak kestim. Yine kestikten sonra 22 santim olana kadar da düz olarak ördüm. Şimdi burada bir omuz kesmemiz ve aynı zamanda şu yaka ense kesmemiz olacak. Şimdi şablonda bir anlatayım arkadaşlar. Arkayı 122 ilmek başladım. Yine lastiğini yaptıktan sonra 45 santim olana kadar ördüm. Kol kesmesini yaptım. Yine kol kesmesini önce 5 kestim. Örerek geldim. Ters tarafına sıraya başlarken 5 ilmek kestim. Geldim 4 ilmek. Tekrar ters yönde 4 ilmek. Böyle 4 3 2 1 olarak kestim. Şurası 22 santim olana kadar da düz örgü olarak ördüm. Şimdi hem omuz keseceğiz hem de ensenin düşüklüğünü vereceğiz. Burayı da pardon, onu söylemedim galiba. 26 ilmek yine omuzlara, diğer omuzda 26 ilmek, ense içinde 40 ilmeğimiz ayırdık. Yani omuzlarımız aynı önler gibi 26'şar ilmek, arada da 40 ilmeğimiz kalıyor. Bunu da ense olarak keseceğiz. Ben şöyle işaretleri koydum. 26 ilmek sağ omuz sağ tarafta, 26 ilmek sol tarafta, arada da 40 ilmeğimiz var. Yine önce bu tarafın kesmesini yapacağız. Diğer önde yaptığımız gibi 8 ilmek keserek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek kestim. İşaret koyduğum yere kadar ki ilmeklerimi örüyorum. Yani geriye 18 ilmeğimiz kalıyor. Evet, ilk kesmemizi yaptık ve işaret koyduğumuz yere kadar ördük. Şimdi buradan geri dönüyoruz. Son iki ilmeği yine birlikte alarak burada bir birleştirme yapıyoruz. Ön yüze geldik. Yine 8 ilmek keseceğiz.
8 ilmek kestim. İkinci 8 ilmek grubumuzu da kesmiş olduk. Şimdi kalan ilmeğimizi örelim. 9 ilmeğimiz kaldı. Ve buradan geri döneceğiz. Artık yerimiz belli. Şu işareti çıkartayım. Yine son 2 ilmeği birlikte alıyorum. Ve şu anda toplamda sadece 8 ilmeğimiz kaldı. Onu da hepsini birden keserek 1, 2, 3. kesmemizi yapıyoruz. Yani 3. grup kesmemizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bir kere de içinde örüyorum 8. Şimdi dilerseniz burada bu ipi kesip şu aşağıya bağlayabilirsiniz. Ama ben hiç koparmadan şöyle şu aradan yürüterek aşağıya indireceğim bu ilmeğimi. Ama zorlanırsanız yani ipinizi kesip şu ense kısmına tersten bağlayabilirsiniz. Ben hemen şurada bu ilmeği hiç ipi koparmak istemiyorum. Bakın şu aşağıdan bir ilmek aldım. İçinden geçiriyorum. Yani bu ilmeği şöyle aşağıya doğru isterseniz tığla da yapabilirsiniz. Şöyle birer ilmek aşağıya doğru birer tane ilmek alarak ve şuradan da bir tane alalım. Burayı birleştirmiş olalım. Bakın ipimi şöyle aşağıya doğru indirdim. Dediğim gibi yani şurada ip koparıp da buraya da bağlayabilirsiniz. Şimdi bu arada 40 tane de ilmeğimizi keseceğiz. Diğer omuzu kesmesini yapacağız. Bu şekilde işaret koyduğumuz yere kadar devam edelim. Evet, şuradaki işaretimi çıkartıyorum. 39 oldu ve bir tane daha kesiyorum. 40 ilmek. Ense kısmındaki ilmekleri de kestik. Şu anda şişimizde 26 ilmek kaldı. Bunu sıranın sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar şu anda görüntümüz şu şekilde. Bakın bu tarafı düzden başlamıştık 8 8 8 olarak kesmeye. Diğer tarafın 8 ilmek kesmesini yine omuz şu kol kenarından yani başlıyoruz. Yani tersten 8 ilmek keserek ilk grup kesmemizi yapmış olacağız. İkisini birlikte alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmeği kestim. Devam ediyorum.
Tekrar omuz tarafına doğru örerek ilmeklerimi gidiyorum ve son 2 ilmeği birlikte alacağım. Kalan 2 ilmeği şöyle sağa doğru birlikte aldım. Tekrar arka taraftayız ve yine 8 ilmek keseceğiz. Sekiz ilmek kestim. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Ön yüzde tekrar omuz tarafına doğru örerek gidiyorum. Son 2 ilmeği yine birlikte alacağız. Ve şişimizde zaten 8 tane ilmeğimiz kaldı. Onu da bu 3. grup kesmemiz olacak. Bunu da kesiyoruz ve süveterimizin arka kısmı da bitmiş olacak. Ense kısmımızı omuz kısmımızı da bir görelim. Bakın şöyle hafif bir enseye doğru yükselti yaptık. Bu kadarcık oyuntu yetecektir süveter için. Diğer tarafta yine 3'e bölerek 8 8 8 olarak bu tarafında kesmesini yaptık. Arka parçamız da bitmiş oldu. Şimdi ben bir omuzu dikişini yaptım. İkinci omuzu dikeceğim. Ama yaka kısmındaki ilmeği ben misinalı şiş ile alacağım. Eğer tek şiş ile yani 2 şiş ile yapacaksanız bu omuzu dikmeyeceksiniz arkadaşlar. Yakayı ördükten sonra dikeceksiniz. Şimdi şöyle karşılıklı ilmekleri getiriyorum. Bunu ister iğne ile ister benim gibi tığ dikişi yapabilirsiniz. Şuraya kilitledim. Zaten 8 8 8 olarak omuzları kestiğimiz için böyle karşılıklı gelecektir ilmeklerimiz. Bu şekilde de omuzu birleştirdik.
Şimdi dediğim gibi eğer 2 şiş ile yakayı yapacaksanız şurası açık kalacak arkadaşlar. Yani yakayı ördükten sonra dikeceksiniz bir tarafı. Şimdi önce şurası tam bakın 3 ilmek 3 ilmek ayırdığımız nokta. Şu orta noktaya bir işaretimi koyuyorum. Buradan bir ilmek çıkartacağız çünkü. Şimdi şuraya ipimi bağlayıp ilmek almaya başlıyorum. Önce şu ipimizi şöyle şuraya sabitleyeyim. Dediğim gibi şöyle bir misinalı şişe ihtiyacınız var. 60 santimi geçmesin misinanız arkadaşlar. Yoksa örerken zorlanabilirsiniz. 40 santim veya 60 santimlik misinalı şişiniz olsun. Şuradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Hatta ben ilmek aldıktan sonra size gösterebilmek için biraz geniş misina, daha sonra 40 santimlik misinalı şiş de öreceğim yakayı. İlk ilmeğimi çıkardım. İlmeği alırken hep aynı hizadan böyle almaya çalışın. Yani bir aşağıdan bir yukarıdan değil. Hep aynı hizadan aşağıya doğru ilmek alıyoruz. Bakın şurası şöyle dümdüz olacak. Şu omuz dikişinden itibaren şu orta noktaya kadar 56 tane ilmek aldım. Şimdi bir tane de tam şu ortadaki ayrım yerinden alacağız. Ama şu işaretimi yine şuraya bırakıyorum. Hatta şöyle yapalım. Şu tam şu noktayı birleştirerek alalım. Bakın bir ilmek sadece tam orta noktadan aldım. Ve devam ediyorum. Diğer omuza kadar bu taraftan da 56 tane ilmek alacağım. Şu aradaki bir ilmeği saymıyorum. 56 tane sağ tarafta 56 tane de şu omuza kadar dikişine kadar ilmek alacağız. Daha sonra da enseyi. Şimdi şuradan omuz dikişinden ilmek almaya başladık. 56 tane bu taraftan aldım. Bir tane tam orta noktadan. Tekrar 56 tane diğer omuz dikişine kadar ve arkadan arka enseden de 44 tane ilmek aldım. Şimdi ilk başladığımız noktaya geldik. Şu tam orta noktaya kadar 2 düz 2 ters olarak örerek devam edeceğiz. 2 düz ördüm. İpimi çeviriyorum. Tabi bu ilmekler şöyle ters geldiği için düzelterek, yani şöyle düzelterek örün arkadaşlar. 2 ters
2 ters 2 düz orta noktaya kadar devam edelim. Şuradaki ilmeğimiz tam orta nokta. Şimdi 2 düz ördüm. Buradaki bir tane ilmek ters ilmeğimi örüyorum. Bakın bu da ters olacak ama örmüyorum. Şu bir ilmeğin bakın sağ tarafındaki ilmekler tersse sol tarafındaki ilmekler de ters ilmek olacak. Şimdi burada hemen kesmeye başlıyoruz. Bakın bir tane sadece ilmek tersi ördüm. İpi çevirdim. Şu tam ortadaki ilmeğimiz. Şöyle şu ikisini birlikte alıyorum. Diğer baştaki bir ilmeği örüyorum. Ve buradaki iki tanenin içinden geçiriyorum. Yani bir tane sağdan bir tane de soldan ilmek kesmiş olduk. Bakın tam karşılığında bir ilmek ters ilmeğimiz var. Bir ilmek terse örüyorum. İpi çeviriyorum. Tekrar 2 düz. Ve 2 ters olarak devam ediyorum. Bütün sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar şuradaki bir ilmek tam orta noktamız. Onun sağındaki ve solunda birer tane ilmek alarak kesme yapacağız. Her sırada bu kesmeyi yapacağız. Yaparken de tekrar sıranın buraya gelelim göstereceğim arkadaşlar. Ama bu ilmeğin sağındaki ve solundaki ilmekler düzse düz, tersse ters. Yani onlara mutlaka dikkat ederek sıramızı tamamlayalım. Şimdi şu tam orta noktaya kadar bütün ilmekleri 2 ters 2 düz örerek geldim. Bakın şu bir ilmek. Şimdi onun sağında bir ilmek, solunda bir ilmek. Yani şu iki ilmeği yok edeceğiz arkadaşlar. Hem sağdan bir ilmek hem de soldan bir ilmek kesmiş olacağız. Şimdi şuradaki iki düzümü örüyorum. Tam ortadaki bir ilmeğimizi ve sağ tarafındaki şu ilmeği, iki ilmeği şöyle örgü yönünde örer gibi alıyorum. Ama örmüyorum. Boş olarak şişime geçirdim. Şimdi bir tane şuradaki ilmeği örüyorum. Oradaki ilmek ters veya düz fark etmez, düz olarak örüp şuradaki iki ilmeğin içinden geçiriyorum. Ve yanında 2 tane düz ilmeğimiz var. Örgüme devam ediyorum. Bir 2 tane öreyim göstereceğim arkadaşlar. Bakın şu anda şurada 5 tane düz ilmeğimiz var gibi görünüyor. Şu ortadaki tek ilmek. Bir sıra daha göstereyim. Buradaki kesmeyi devam edelim. Ama şöyle görmeniz için ben biraz 60 santimlik misinalı şiş kullandım. Fakat aralardan çekmek gerekiyor. Onun için şimdi 40 santimlik misinalı şişe geçeceğim. Bakın örneğimiz bu şekilde. Bütün ilmeklerimizi tek şişe topladım. Devam ediyorum. Tekrar orta noktaya geldik. Bakın şu bir ilmeği hiç kaybetmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani şu bir ilmek ana ilmeğimiz olacak. Onun sağından ve solundan birer ilmek keserek devam edeceğiz. Burada tekrar bir kere daha göstermek istedim. Şimdi ortadaki bir ilmeğin sağında bir ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimizi terse ters, düzse düz olarak örerek geliyoruz. Şimdi şu ortadaki tam kestiğimiz ilmek. Bakın şunu şöyle sağa doğru ikisini birlikte alıyorum.
Diğer ilmeği örüyorum. Ve buradaki 2 tanenin içinden geçiriyorum. Daha sonra da yanındaki ilmek düzse düz, tersse ters olarak devam ediyorum. Bu öndeki V yakanın tam orta noktasındaki kesmemiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şurada bir 2 tane daha öreyim, göstereceğim. Şurada yakamız artık şöyle şu şekilde toplanmaya başladı. Her ön yüzde, yani şuraya geldiğimizde mutlaka kesmemizi yapıyoruz ve şuradaki bant kısmının lastiğini ne kadar kalınlığında istiyorsak, yani çok da fazla olmayacak tabii ki, yani şu lastik kısmımız olana kadar şu ön kısmını da kesmeye devam ediyoruz. Şu lastik kısmını 10 sıra ördüm. Şimdi 11. sıradayım. Hem örüyorum hem kesme yapıyorum. Onun için bitimini göstermek istedim. Yani şu yakanın etrafını nasıl kestiğimi. Bakın, önce düz ilmekleri düz örüyorum. Arkadaki ilmekten geçiriyorum. İpimi çeviriyorum. Yine buradaki ilmeğimiz ters. Ters olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğin içinden geçirdim. Yani hem bir sıra örüyoruz hem de kesmesini yapıyoruz. Son bir ilmeğimiz kaldı. Bakın, bunu ipi koparmadan önce şöyle biraz uzatıyorum. Şöyle saklama payını verip şöyle içinden ipi geçiriyorum ve burayı şöyle kilitliyorum. Bakın, şurada hafif bir yükseltimiz var. Onu da iğneye geçirdim ipimi. Bakın, şöyle aşağıya doğru önce şuradan bir çekiyorum. Bir altındaki ilmekten arkaya doğru aldım. İpimizi de şöyle aşağıya doğru saklayacağız. Şimdi şu yakamıza bir bakalım. Hatta şunu da çıkaralım arkadaşlar. Bakın, şu şekilde yakamızı yapmış olduk.
10 sıra ördüğümüz için burada da 10 tane kesme oldu arkadaşlar. Her ön yüzde kestiğimiz için. Evet, yakamız bu şekilde. Şimdi kol kenarından ilmek alacağız. Şimdi şurada ilk hemen kol kestiğimiz yere ipimizi şöyle bir bağlayalım. Bakın şurada bir ilmeğimiz var. Onu şişe geçiriyorum. Ve şimdi şu kenardan ilmek almaya başlayacağız. Bakın şu şekilde. Bütün kenardaki ilmekte kenar hemen ilk kenardaki ilmeklerden ilmek alıyoruz. Bu yarıya kadar, omza kadar kaç tane ilmek alıyorsak diğer taraftan da aynı şekilde ilmek alacağız. Şuradan başladık. Şu tam omuz dikişinin olduğu yere kadar 48 tane ilmek aldım. Diğer tarafta da 48 ilmek alarak tam yarıdan kol ilk 5 ilmek kestiğimiz yere kadar da 48 ilmek aldım. Şimdi artık kol lastiğini örmeye başlayacağız. Yine 2 düz, 2 ters olarak toplamda 96 tane ilmeğimiz var. Bunu 8-9 sıra kadar örüp keserek kol kenarının lastiğini de tamamlamış olacağız. Dediğim gibi yani şuradaki kalınlık size kalmış. 10 sırada örebilirsiniz. Ördükten sonra yine yakada kestiğimiz gibi örerek kesme yaparak bitiriyoruz. Şimdi kol içinde böyle 10 sıra lastik ördüm ve bitirdim. Bakın şurası kol yerimiz. Şimdi kenar dikişlerini yapacağız. İster iğneyle ister tığla dikebilirsiniz. Ben şöyle iğneyle göstereceğim. Şimdi burası ön parçamız, burası da arka parçamız. Ön parçada kenarında ip var, başlama ipimiz. Onu şöyle iğneye geçiriyorum. Bakın hemen ilk parçanın şu ilk kenarına bir giriyorum. Buraya bir sabitleyeceğim. Daha sonra şu aralan bir ilmeği alıyorum. Karşı taraftan bir ilmek.
Bu şekilde yan dikişimizi sonuna kadar devam ediyoruz. Kol altında da bir lastik kısmımız var. Oraya kadar bu şekilde devam edelim. Şimdi aşağıdan kol altına kadar dikerek geldik. Buradaki lastiği de lastiği bitirdiğimiz iple aşağıya doğru dikeceğiz ki düğümlerimiz şu altlarda kalsın. Yine bunu taktım. Şuradan hemen ilk ilmeği alıyorum. Ve şu lastik kısmını olduğu gibi diktim. İpi arkaya alıyorum. Şurada düğüm atıp ipimizi saklayacağız. Bakın kol kısmımız da bitmiş oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.